Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Son zamanlarda değerlendirdiğim fırsatları böyle ufak ufak videolarla sizlere de aktaracağım. Değerlendirdiklerimden bir tanesi de Huobi'ydi. Bu videoda size Huobi ile alakalı fırsatlardan bahsedeceğim. Diğer gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Bir tanesi Candy Drop. Candy Drop şu şekilde işliyor. Yani birkaç tane coin belirliyorlar. Bu coin'e işte belli bir hacim yapıyorsunuz. Geliyorsunuz, katılıyorsunuz. Katıldıktan sonra bitiyor ya bunun süresi. Ardından bir tane daha geliyor. Hangi tarihe kadar devam edecek onu araştırmadım. Fakat buradaki Candy Drop'lara katılıyorum. 300 dolarlık hacim yapmanız gerekiyor. O da şu şekilde. Yani 3 günlük bir ortalama veriliyor. O 3 günlük ortalamada 100 dolarlık hacim istiyor. O 3 günde ortalama 100 ise totalde 300 dolardır. 300 dolarlık hacim istiyor. Bu kadar. Tek katılım şartı bu ve kimlik doğrulaması yapmanız, hesap açmanız. Candy Drop'a da işte katılabilmeniz için uygulama şart. Yani ya bunu telefonunuza indireceksiniz ya da bilgisayarınıza indireceksiniz. Buradaki siteden gelip indirebilirsiniz. Web sitesinden giremiyorsunuz. Verilen ödül de 30 dolar ile 20 dolar arasında değişiyor. Yani mesela bunların 4'ü de size çıksa totalde ortalama 100 dolar kazanmış olacaksınız. Şimdi bununla alakalı söyleyebileceğim şu. Bakın burada katılımcı 42 bin diyor ve burada da şanslı olan 5 bin diyor. Burada 42 bine 10 bin, 32 bin katılımcı varmış. 5 bin kişiye verilecekmiş. Ve çıkma şansları da oldukça yüksek gibi görünüyor. Hemen bir şansı mesela burada gelip bakalım kaçmış. Mesela 10 bin imiş. İşte 42 binde katılımcı varmış. Hemen yüzde olarak bakalım. %23. Yani ne demek oluyor? Eğer ki sizin 4 tane hesabınız varsa işte annenizin, babanızın, sizin ve kardeşinizin o zaman dördünüzden bir tanesine şu birincisi çıkıyor demektir. Yani demek ki dördünüzün hesabı da dördüne katılırsa her birinden bir tane alırsınız demek ki. Eğer şanssız olmazsanız tabii şans faktörü de var. Yani bir tane çıktı verir. Yani o zaman 4 tane hesaptan 100 dolar kazanırsınız gibi görünüyor. Fakat bunun doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Ben size istatistikleri paylaşayım. İstatistikler şu şekilde. 30 tekrar 3 projeye 2 çıktı veriliyor. Yani bu da ne demek? 3 tane proje varsa 30 tekrardan 90 tekrar demek. 90 tekrara 2 çıktı veriyorsa bunun orijinal yüzdesi o zaman 90'a 2'dir. Bu da ortalama %2'ye denk geliyor. Fakat buradaki verilere bakarak konuşursak ortalama 40 bin katılımcı var değil mi? O zaman 3 tanesine yani 3 projeye ne kadar gelir? 120 bin ve totalde de işte 30 bin katılımcı olsun. Yine %25 diyor ama işte burada 10 katlık bir farklılık var verilerde. Yani ya katılımcılarda bir yanlışlık var ki ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü katıldığınız zaman direkt buradaki havuza giriyorsunuz. Ya da buradaki lucky users'ta bir problem var. Ben buranın olduğunu düşünüyorum. Yani ya daha az kişiye veriliyor ya da daha çok katılımcı var. Ortalama %2'lik şansınız var. Yani 3 tane katılımda bakın. Tekrar ediyorum 3 tane katılımda %2 şansınız var. Yani her bir projeden alım hakkınızsa %2 bölü 3'ten %0,9 falan oluyor. Bu şekilde işte 90 tekrara ulaşabilmeniz için yani 90 tekrarda 2 çıktı veriyorsa 45 tekrarda 1 çıktı verir. O zaman siz her 45 tane katılımda bir tane alıyorsunuz demektir. Yani işte annenizin, babanızın, kardeşinizin ve sizin hesabınız olduğunu düşünürsek dördünüz yani bir aileye giden hesap 4 kişi ise her 2 günde bir neredeyse 3 farklı proje geliyor. Her 2 günde bir 3 farklı proje ise 4 çarpı 3'ten 12, her 2 günde 12. O zaman siz her bir haftada buradan alabileceğiniz bir 20-30 dolar var gibi bakabilirsiniz. Tabii dediğim gibi şans faktörü de devrede. Yani bu Candy Drop'tu. Son olarak şundan da bahsedeyim. Bununla alakalı mesela hacim yapıyorsunuz ya 300 dolarlık bir hacim yapmanız gerekiyor. Bunu en düşük makas aralığını Bitcoin'de yaparsanız direkt Bitcoin'den gidip piyasadan al sat yaparsanız yani 50 dolarınız var. Bir aldınız bir sattınız 100 dolarlık hacim. Bir aldınız bir sattınız 200 dolarlık hacim. Bir aldınız bir daha sattınız ondan sonra 300 dolarlık hacim. Yani 3 kere alıp satarsanız 300 dolarlık hacim yapmış oluyorsunuz. Kesinti de şu şekilde 1000 dolarda 2 dolar kesinti yapar. Eğer puan kartlarınız yoksa Huobi'de puan kartları diye bir sistem var. Minimum 10 adet transfer ediliyor ve her bir tane puan kartı da 0,4 dolardan satılıyor. Telegram gruplarında alış satışı yasak sözde güvenlik probleminden dolayı ama siz yine de bulabilirseniz şu iki gruptan bulup bakarsınız 0,4 yani bu da ne demek oluyor? 1000 dolarda 2 dolar hacimse 1000 dolarda 1 dolar hacim oluyor. Yani yarıya indirmiş oluyorsunuz neredeyse maliyeti. Ama dediğim gibi Telegram gruplarında alış satışlar yasak. Onlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yani 300 dolar
dolarlık hacim içinde yani ortalama 70 cent falan oluyor. Yine puan kartlarıyla bunu yarı maliyetine düşürseniz 30 cent falan olacak yani. Bu şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Son olarak da Prime List fırsatı da var. Prime List'e de işte katılıyorsunuz. Bundan bir önceki satış mesela 20x yapmıştı. 50 dolara eğer aldıysanız 50 dolarınız 1000x olmuştu. Tabii yukarılardan sattıysanız elinizde sürekli beklettiyseniz de şu anda 10x'lerde falan mesela. Yani ben buna da katılacağım. Prime List'le de alakalı yine bu çıktılarla ve istatistiklerle alakalı tekrar bir video çekerim. İşte sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bazı değerlendirdiğim fırsatları böyle video halinde yayınlayıp sizlere de aktarmayı düşünüyorum. Eğer faydalı bulduysanız ve desteklemek istiyorsanız like atmanız yeterlidir. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum atabilirsiniz. Telegram grupları ve diğer sosyal medya hesaplarına katılabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.